Arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün Hasan Şef sizlere Hollandaise sos tarifi verecek. Buyurun Hasan Bey. Merhaba dostlar. Bugün size Fransız mutfağından ilk 5 sos arasında sayılan dünyaca ünlü Hollandaise sos tarifini vereceğiz. Hollandaise sos bildiğiniz üzere steak etlerde kullanılan, genelde mangal etlerde gayet hoş bir sunum ve lezzet sunan bir sostur. Hollandaise sos hazırlamak için bize lazım olan baharatlar: 1 tatlı kaşığı tarhun otu, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı beyaz biber, 1 çay kaşığının ucuyla sadece renk verebilmek için çok az toz biberimiz var. Yarım çay bardağından az sirkemiz var ve aynı miktarda suyumuz var. Şimdi sirkemizle suyumuzu bir tencereye koyup beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı da ilave edip bu karışımı kaynatıyoruz. Karışımımız kaynamaya başladı. Yaklaşık 1-2 dakika, belki biraz daha fazla bir sürede bu karışım kıvamına gelmiş olacak. Ondan sonra soğumaya alacak. Ve hazır. Şöyle göstereyim size. Bunu bir kaseye alıp soğumaya bırakacağız şimdi. Tamam. Bir daha gösterir misiniz kıvamını? Tabii. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu soğumaya alıyoruz şimdi. Arkadaşlar, sıra geldi tereyağımızı eritmeye. 250 gram tereyağını bir kabımıza alıp bunu eritiyoruz. Eritirken de o üzerine çıkacak olan beyaz süt partiküllerini alıyoruz. Benim fikrim, bence bu sos yağsız etlerde çok güzel oluyor. Şimdi genelde zaten yağ oranı düşük olan etlerde kullanıldığı için gayet güzel oluyor. Dünyada ilk 5'e giren et soslarından bir tanesidir Hollandaise sos. Fransızlardan çıkıp bütün dünyaya yayılmıştır. Evet, tereyağımız eridi. Evet arkadaşlar, tereyağımız eridi. Bu üzerindeki beyaz köpükleri alıyoruz. Ondan sonra da süzüp has tereyağımızı Hollandaise sos yapımında kullanacağız. Bize lazım olan has tereyağı tortusuz, köpüksüz, tertemiz. Bunlara dikkat edilmesi gerek, yoksa istediğimiz kıvamda bir Hollandaise sos elde edemeyiz. Üzerinden köpüğünü aldık. Şimdi sıra geldi yağımızı süzerek başka bir bardağa, bir kaseye almaya. Bunu da böyle yavaş yavaş o beyazları kaçırmadan süzerek has tereyağımızı alıyoruz. Bunlar süt, kesinlikle sosa karışmaması lazım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet. Karışımımız soğudu. 4 tane yumurtamız var. Sadece sarısını aldık. Beyazını kesinlikle kullanmıyoruz. Şöyle bir ufak tencereye su koyduk. Bu şekil kaynayacak. Dikkat edin, yani öyle fokur fokur kaynamıyor. Çok kısık ateşte. Üzerine şöyle bir kabımız var. Yerleştiriyoruz. Yumurtalarımızı aktarıp başlıyoruz çırpmaya. Yumurtalarımızı iyice çırptıktan sonra yağımızı yedire yedire Hollandaise sosunu hazırlıyoruz. Bu sosu yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Yoksa sosumuz kırılır ve emeklerimiz boşa gider. Bakın, yumurtalar böyle köpürene kadar, dikkat ederseniz köpürene kadar çırpmaya devam ediyoruz.
iyice çırptıktan sonra yağımızı hafif hafif ilave edeceğiz. Şimdi yağımızı yedire yedire çok az böyle damla damla ilave ediyoruz. İlave ettikçe de karıştırıyoruz. Evet. Yağımızı ilave ettik. Görüyorsunuz sosumuz kremsi bir görünüm aldı. Ve sıra geldi karışımımızı ilave etmeye. Daha önce kaynatıp soğutmuş olduğumuz karışımımızı da ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sosumuzu hazırladıktan sonra soğumaya bırakırken ve de arada bir karıştırıyoruz unutmadan. Arada bir karıştırmazsak yapmış olduğumuz sos kullanılmaz hale gelir ve emeklerimiz de boşa gitmiş olur. Bunu sakın unutmayalım. Evet arkadaşlar, sıra geldi etimizi hazırlamaya. Şöyle bir antrikotumuz var. Bunu yaklaşık birer santimlik aralarla bu kalınlıkta kesiyoruz. Antrikot etlerin şahı denilebilecek çok kaliteli ve de yumuşak bir et. Dananın sırt kısmından çıkar. Steak etlerin en başında gelen ettir. Evet. Etlerimizi kestik. Şöyle bir tepsinin üzerine alıp tekrar dinlenmeye bırakacağız. Bu arada biz garnitürümüzü hazırlayalım. Antrikotla beraber sunumda kullanacağımız garnitürleri hazırlamaya başlayalım. Kızartıyorum. Bunu antrikot durumunda garnitür olarak kullanacağız. Şöyle hafif hafif kızartıyoruz. Brokolilerimizi kızartırken hafif bir tuz atmayı ihmal etmeyelim. Sadece tuz yeterlidir. Brokolimiz hazır. Bu kadar kızartmamız yeter. Zaten haşlanmıştı. Rengi değiştikten sonra brokolimizi kızarttık. Sıra geldi haşlanmış, soğuk suda bekletilmiş minik patateslerimizi kızartmaya. Sıra geldi kaynatıp haşlanmış ve de soğuk suda bekletilmiş patateslerimizi ekliyoruz. Eklerken de böyle hafif bir karışık baharat dileyen, arzu eden kullanabilir. Şöyle çok fazla olmamak kaydıyla bir tatlı kaşığı kadar tuz serpelim ve kızartmaya devam edelim.
Evet arkadaşlar, patateslerimiz de hazır. Sıra geldi domates ve biberlerimizi kızartmaya. Bunları sunumda kullanmak için şöyle bir kızartalım güzelce. Ve domates ve biberlerimiz de hazır. Bunları kaldırıyoruz. Sıra etlerimize geldi. Şimdi ısınmış steak tavamıza bu şekil yerleştiriyoruz. Böyle birer dakika arayla pişirip çeviriyoruz. Kenarlardan renk değiştirmeye başladı. Zaten bu tür etleri çok fazla pişirmeye gerek yok. Çünkü bu etler yumuşak etler. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve hoş bir şekilde pişiyor. Evet. Eritmiş olduğumuz tereyağımızdan tekrar böyle şımarıklık olsun diye biraz daha damlatabiliriz. Pişmeye yakın etlerimize sadece tuz atıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü kullanacağımız sosta gerekli baharatlar olduğu için herhangi bir baharat kullanmayı ben doğru bulmuyorum. Tekrar öbür yüzüne de hafif bir tuz serpip ve etimiz hazır. Bunu kaldırıyoruz. Ve Hasan Şef önce sosumuzu, daha sonra da ızgaramızı hazırladı. Gördüğünüz gibi sosumuz soğudu ve karıştırarak soğuttuk. Şimdi bu sosumuzu hazırlamış olduğumuz tabağımızın üzerine gezdiriyoruz. Bir miktar etimizin üzerine, bir miktar da garnitürlerin üzerine gezdiriyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Bu şekilde restoran evinize getirebilirsiniz. Hasan Şef'in ellerine sağlık. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun.